Musa Çelebi'nin ölümünün ardından Çelebi Mehmet'in karşısında herhangi bir rakip kalmamış ve böylece fetret devri sona ermişti. Çelebi Mehmet ise babası Yıldırım Bayezid'den sonra Osmanlı'nın 5. padişahı olarak Edirne'de tahta oturmuştu. Ankara bozgunundan sonra Amasya'ya çekilmiş olan Çelebi Mehmet ne Yıldırım'ın en büyük oğluydu ne de Yıldırım'ın kuvvetli devlet adamları onun yanındaydı. Fakat buna rağmen saltanat mücadelesini başarıyla sona erdirmiş ve Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarıp devletin birliğini sağlamıştı. Başına böyle feci bir felaket gelen hiçbir devlet bunun altından kolayca kalkamazdı. Fakat Osmanlı Devleti bu karışık devreyi 10 sene gibi kısa bir sürede izale edip kısa bir müddet sonra da İstanbul'u fethedecek ve büyük bir cihan imparatorluğu haline gelecekti. Bu tarihte hemen hemen pek nadir rastlanan vakalardan biriydi. Bundan dolayı bütün dünya tarihçileri Çelebi Mehmet'i Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul etmişlerdi. Daha çocuk sayılabilecek yaşta çok zor imtihanlar vermiş, fakat zekası, diplomatik kabiliyeti ve mücadele azmi sayesinde tüm bunların üstesinden gelebilmişti. Fakat onun imtihanı henüz burada son bulmayacak, Timur sonrası Osmanlı Devleti'ni tekrar istikrarlı hale getirebilmek için daha çok mücadele etmesi gerekecekti. Çelebi Mehmet Rumeli'de Musa Çelebi meselesini halletmekle meşgulken onun Rumeli'de olmasını fırsat bilenler Anadolu'da adeta kaos çıkarmışlardı. Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmet ile yaptığı anlaşmayı bozmuş ve Bursa'yı kuşatmıştı. İzmirlioğlu Cüneyt Bey, İzmir taraflarından hareketle Osmanlı arazisini işgal etmiş, Canik Beyleri de Çelebi Mehmet'in yokluğundan istifadeyle baş kaldırmışlardı. Çelebi Mehmet'in saray tarihçisi Şükrullah Efendi bu durumu izah ederken Farsça şu beyti okuyor. Bulunmazsa ormanda arslan eğer, çakallar o ormanda erlik eder. Fakat Çelebi Mehmet'in vereceği imtihanlar yalnızca bunlarla sınırlı değildi. Venedik gemileri Gelibolu'daki Osmanlı donanmasına saldıracaktı. Eflak ve Macar orduları Osmanlı askeri ile savaşa girecekti. Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyan bayrakları açarak devleti derinden sarsacaktı. Tüm bunlar yetmez gibi bir de Çelebi Mehmet'in Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşen ve Semerkand'a götürülen kardeşi Mustafa Çelebi, Timurluların esaretinden kurtulup Osmanlı'ya gelecek ve saltanat davasında bulunacaktı. Çelebi Sultan Mehmet için rahat yoktu. Osmanlı Devleti'ni yıkıp parçalamak için üzerine gelen bütün hücumlara karşı bir dalga kıran gibi sapasağlam durmak zorundaydı. Önce dalga kıracak, sonra dalga kuracaktı. ...1413 yılında Çelebi Mehmet'in Musa Çelebi ile çarpışmak üzere Rumeli'ye hareket etmesi Karamanoğlu Mehmet Bey'in iştahını kabartmıştı. İhtimaldir ki o Musa Çelebi ile iletişim halindeydi. Zamanında Çelebi Mehmet'in ağabeyi Emir Süleyman'ı Anadolu'dan çıkarmak için Rumeli'yi karıştırdığı gibi Musa Çelebi'nin de Anadolu'yu karıştırmak istemiş olması muhtemeldir. Zira İzmirlioğlu Cüneyt Bey'i de İzmir ve çevresinde Osmanlı'ya karşı ayaklandıran bizzat Musa Çelebi'nin kendisiydi. Musa Çelebi ile Çelebi Mehmet kuvvetlerinin Samakol taraflarında savaşa tutuştuğu zamanlarda Karamanoğlu Mehmet Bey ordusuyla önce Emir Süleyman'ın vaktiyle kendisinden aldığı Sivrihisar'a saldırdı. Bu hareketiyle Karamanoğlu Mehmet Bey, babası Alaaddin Ali Bey'in izinden gidiyordu. Nitekim Yıldırım Bayezid'in Nibolu Muharebesi'nde Haçlılara karşı savaşmasını fırsat bilen Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey, Osmanlı ülkesine saldırmış ve Ankara Kalesi'ni kuşatmıştı. Nibolu'da büyük bir zafer kazanan Yıldırım Bayezid, Alaaddin Ali Bey'in yaptıklarını haber alınca derhal Karaman ülkesine saldırmış ve başkentini ele geçirip Karamanoğlu Devleti'ne son vermişti. Kendisine ihanet eden Alaaddin Ali Bey'i de idam ettirmişti. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey, şimdi Osmanoğlu'ndan babasının intikamını almak için harekete geçmişti.
Ardından Osmanlıların akrabası ve müttefiki olan Germiyan ülkesine saldırmış ve özellikle Yıldırım Bayezid'in valilik yaptığı Kütahya şehrini tarumar ettirmişti. Bundan sonra Osmanlı'nın eski başkenti Bursa'ya yönelmiş ve bu şehri kuşatmaya başlamıştı. Şehir, Çelebi Mehmed'in Amasya valiliğinden beri mahiyetinde bulunan Hacı İvaz Paşa tarafından müdafaa edilmekteydi. Şehri kuşatan Karamanoğlu Mehmet Bey, evvela şehrin su ihtiyacını karşılayan Pınarbaşı Irmağı'nın mecrasını lağımlar kazarak değiştirmeye çalıştı. Hacı İvaz Paşa, kaleden çıkıp huruç hareketleri yaparak Karamanoğlu askerlerine çokça kayıp verdirdi. Esir alınan Karamanoğlu askerleri surların üzerine çıkartılıp Karamanoğlu'nun gözleri önünde asılarak idam ediliyordu. Böylece Hacı İvaz Paşa, Karamanoğullarının maneviyatını bozmaya gayret ediyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey, bir gece meşalelerle Hisar'a saldırmayı denediyse de ateşli oklarla karşılık verilince çekilmek zorunda kaldı. Şükrullah Efendi'nin bildirdiğine göre muhasara 31 gün sürmüştü. Muhasaranın uzaması Bursalıları da müşkül bir duruma sokmuştu. Hatta Hacı İvaz Paşa bile birkaç yerinden ok yarası almasına rağmen yaralı halde müdafaya devam etmekte ve askeri gayretlendirmekteydi. Onun bu azmi Karamanoğlu Mehmet Bey'in maneviyatını büsbütün bozmuştu. Karamanoğullarının böyle psikolojik bir çöküntü içinde olduğu sıralarda Rumeli'den bir grup Osmanlı askerinin Musa Çelebi'nin tabutunu taşıyarak defnetmek için Bursa'ya getirdiği haberi geldi. Karamanoğlu Mehmet Bey bu haberi alınca önce cenazenin düzmece olduğunu düşündü. Bu sebeple tabutu bizzat kendisi kontrol etmek istedi. Karamanoğlu Mehmet Bey ile Musa Çelebi kuzenlerdi. Dolayısıyla onu iyi tanıyordu. Tabutu açıp içindeki kişinin gerçekten de Musa Çelebi olduğunu anlayınca maneviyatı daha çok bozuldu. Demek ki Çelebi Mehmet, Musa Çelebi ile olan savaşı kazanmıştı. Halbuki o, Rumeli'de Musa'nın galip geleceğini hesap ediyor ve kendisinin de Anadolu'ya sahip olacağını ümit ediyordu. Çelebi Mehmet şayet Rumeli'ye hakim olduysa ilk işi Anadolu'ya sefer etmek olacaktı. Artık muhasaradan da iyice ümidini kesen Karamanoğlu Mehmet Bey, öfkesinden Hisar dışında kalan ne varsa ateşe verdi. Medrese ve zaviyeler de dahil birçok yapıyı tarumar etti. Romalı tarihçi Dukas'ın yazdıklarına göre Karamanoğlu Mehmet Bey, babasını idam etmiş olmasından ötürü kin duyduğu dayısı Yıldırım Bayezid'in kabrini açtırmış ve kemiklerini yaktırmıştı. Bunun üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey kuşatmayı kaldırıp ülkesine dönüş yolculuğuna başladı. Hoca Saadettin Efendi'nin aktardığına göre Karamanoğlu'nun Harman Danası lakabıyla anılan bir nedimi vardı. Gayet şişman ve pek güleç olup çevresine neşe saçardı. Karamanoğlu'nun hızla ülkesine dönüşü sırasında at tepmekten yorulmuş ve canından bezmiş olduğu halde Karamanoğlu'na bir latife yapmak istemiş ve "Hünkârım, Osmanoğlu'nun ölüsünden böyle kaçınca dirisi gelince neyleriz?" diye sormuştu. Karamanoğlu bu şakadan fena halde bozulmuş ve gazaba gelmişti. Nedimine karşı uygunsuz sözlerle küfürler edip onu hemen orada idam ettirdi. Böylece ülkesine dönüp Çelebi Mehmed'e karşı müdafaa tedbirleri hazırlayarak beklemeye başladı. Bu sırada Osmanoğlu'na saldırmış bulunan İzmirlioğlu Cüneyt Bey ile de ittifak kurmaya muvaffak olmuştu. Anadolu'da bunlar olurken Çelebi Mehmed Rumeli'de işleri yoluna koymakla meşguldü. Roma İmparatoru Manuel, müttefiki olan Çelebi Mehmed'in Musa Çelebi'ye karşı zafer kazandığını öğrenince onu tebrik etmek için elçi yollamıştı. Roma tarihçilerinin anlattıklarına göre gelen bu elçiler, Roma İmparatorunun yardımları sayesinde Musa Çelebi'ye karşı bir zafer kazanıldığını ifade ederek Çelebi Mehmed'den vermeyi vaat ettiği yerleri istemişlerdi.
Dukas'a göre Roma İmparatoruna Musa Çelebi'nin Roma'dan aldığı toprakların geri verileceği taahhüdünde bulunmuştu. Çelebi Mehmet verdiği söze sadakat göstererek Musa Çelebi tarafından Roma'dan alınan Karadeniz sahillerini ve Teselya taraflarını Roma'ya iade etti. Bununla beraber Çelebi Mehmet, İstanbul'da esir tutulan kız kardeşi Fatıma'nın kendisine gönderilmesini istemiş ve onu himayesine almıştı. Ayrıca Musa Çelebi tarafından fethedilen Nova Berde şehrindeki gümüş madenleri de Sırplara iade edildi. Böylece Sırpların da Osmanlı'ya olan bağlılığı kuvvetlenmiş oldu. Çelebi Mehmet'in Rumeli'de takip ettiği bu barış siyasetinin sebebi, onun anlaşmalara gösterdiği sadakatin yanında 10 senelik bir iç savaştan yeni çıkan bir devletin sulha olan ihtiyacıydı. 10 senelik fetret devrinin acı hatıraları ve şehzade mücadelelerinin karışıklıkları bir bıkkınlık ve huzursuzluk doğurmuştu. Devletin ekonomisi ise derinden sarsılmıştı. Schiltberger'in aktardığına göre Timur sadece Bursa'dan 1000 devenin taşıyacağı kadar altın ve gümüş götürmüştü. Devlet hakikaten sükun ve asayişe muhtaçtı. Ayrıca Anadolu'da karışıklıklar vardı. O, Rumeli'den Anadolu'ya geçmeden evvel Rumeli'nin sükunetini sağlamak istemiş, ardından ordusunu toplayarak doğruca Anadolu'ya hareket etmişti. Çelebi Mehmet, müttefiki olan Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından ihanete uğramasından, Bursa'nın yakılıp yıkılmasından dolayı çok öfkelenmişti. İzmirlioğlu Cüneyt Bey'in de onunla ittifak edip ülkesine saldırdığını öğrenmesi üzerine evvela o meseleyi halletmeyi uygun görüp yönünü İzmir'e çevirdi. İzmirlioğlu Cüneyt Bey, İzmir kalesini savunmak için müthiş bir hazırlık yapmıştı. Fakat Çelebi Mehmet'in İzmir kalesini kuşatarak ele geçirmesi yalnızca 10 gün sürmüştü. Kale Osmanlılar tarafından ele geçirilince Cüneyt Bey'in annesi ve çocukları Çelebi Mehmet'in huzuruna gelerek af talep edip yalvardılar. Çelebi Mehmet çok âlicenap bir sultandı. Anadolu'nun Müslüman beylerine karşı silahtan ziyade af ve adaletle muamele etmede büyük faydalar görüyordu. Bu sebeple bu ihanet timsali adamı bağışlayarak kendisine Nivolu Sancak Beyliği vazifesini verdi. İzmir'de kaldığı süre zarfında şövalyelerin yaptırmış olduğu müstahkem kuleleri yıktırmıştı. Bunun üzerine Rodos şövalyeleri Üstad-ı Azamı sultana gelerek bu hareketin Papa ve Avrupa devletleriyle harbe sebep olabileceğini söyledi. Çelebi Mehmet onun sözlerine tebessümle şu cevabı verdi: "Ben bütün Hristiyanları pederane himaye etmek isterim. Çünkü adalet ve siyasetin, idarenin müktezası budur. Lakin herkes hakkı gözetmelidir. Tebaamın ve halkımın benden istediklerini onlara vermek mecburiyetindeyim. Timur'un Anadolu'yu tahrip etmesi, herkesin nefretini üzerine çekmişken, İzmir kulelerini yıkması herkes tarafından güzel bir iş olarak görülmüştür. Çünkü İzmir, şer ve fesat erbabına bir melce olmuştu. Timur gibi bir zalimi bile rahmetle yad ettiren bir hareketin aksini yapıp umumi laneti üzerime celbetmeye rıza gösterebilir miyim zannediyorsun?" Böylece İzmir'in Çelebi Mehmet tarafından ele geçirilmesi üzerine Cenevizlilere tabi olan Midilli ve Sakız adaları Osmanlı hakimiyetini ve vergi vermeyi kabul ettiler. Karamanoğlu'nun müttefikini bu şekilde halleden Çelebi Mehmet, Bursa şehrine hareket ederek burada Karamanoğullarının yaptığı mezalime bizzat şahit oldu. Harap edilen yerlerin tamir edilmesini emrettikten sonra İsfendiyar Bey'e elçi göndererek Karamanoğlu'na karşı çıkacağı seferde yardım istedi. Aşık Paşazade'ye göre mektubunda şöyle demişti: "Ya sen gel ya da oğlanlarından birini orduma gönder. Yoksa hazır ol, üstüne varayım." Bunun üzerine İsfendiyar Bey, oğlu Kasım Bey'in emrine verdiği bir orduyu Çelebi Mehmet'e desteğe gönderdi. Diğer taraftan Çelebi Mehmet, dayısı olan Germiyanoğlu Yakup Bey'e de bir mektup gönderdi. "Şimdi Karamanoğlu'nun üzerine varırım.
benimle dostluğun varsa sen de gelesin. Germiyanoğlu da aynı şekilde askerlerini seferber etti. Böylece kalabalık bir orduyla Karamanoğlu üzerine sefere çıkıldı. Akşehir, Saideli, Beyşehir ve Seydişehir fazla mukavemet görmeden zapt edildi. Buraların alınmasını müteakip başkent Konya üzerine yüründü ve şehir kuşatıldı. Karamanoğlu birçok toprağını Osmanlı'ya kaptırmasına rağmen Konya'da iyi direnmişti. Bu sırada şiddetli yağmurlar başlamış ve Osmanlı askeri Karamanoğullarına karşı pek fazla kayıp vermişti. Çelebi Mehmet, Karamanoğlu'nun sulh teklifini kabul etmeyi uygun görmüş ve Konya önünden çekilmişti. Böylece Karamanoğulları ile barış yapılınca Çelebi Mehmet derhal Canik bölgesine yürümüştü. Fakat Çelebi Mehmet yoldayken Karamanoğlu'nun yine sözünde durmayarak Beyşehir ve Seydişehir'e saldırdığını öğrendi. Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya kuşatmasında Osmanlı'ya fazla zayiat verdirmesinden cesaret bularak saldırıya geçmişti. Çelebi Mehmet, Karamanoğlu'nun bu kadar kısa sürede sözünden dönmesine fazlaca öfkelenmiş ve derhal çarpışmak için harekete geçmişti. Fakat ordu Ankara'ya geldiği sırada Sultan Mehmet bir sinir buhranı geçirerek rahatsızlandı. Osmanlı tabipleri bu hastalığa bir teşhis koyamadılar ve sultanın hayatını kaybedeceğinden endişe etmeye başladılar. Halbuki Çelebi Mehmet daha 27-28 yaşlarında bir delikanlıydı. Bunun üzerine Germiyanoğlu Yakup Bey, yeğeninin tedavisi için özel doktoru Mevlana Sinan'ı gönderdi. Mevlana Sinan, padişahın rahatsızlığının derin kederden ileri geldiğini anlamış ve tedaviye başlamıştı. Bu derdin devası sevinmektir demişti. Bu sırada Çelebi Mehmet'in has adamı Bayezid Paşa ordunun başına geçmişti. Onun Karamanoğullarıyla iyi bir dostluğu vardı ve onun sözüne itimat edilirdi. Çelebi Mehmet'in hastalığı hemen duyulduğundan Karamanoğlu sevinçlere gark olmuş vaziyetteydi. Bunun üzerine Bayezid Paşa ona bir mektup yazdı. Sultan hastadır ve ölüm döşeğindedir. Osmanlı ordusu başsız kalmıştır. Ne durursun? Ne kadar askerin varsa tez gelesin. Bu mektup üzerine iştahı kabaran Karamanoğlu Mehmet Bey, Bayezid Paşa'ya itimat ederek derhal ordusunu hazırlayıp saldırıya geçti. Yaralı bir arslana saldırmak için koşan bir sırtlan gibi aklı başından gitmişti. İşte tam bu sırada Bayezid Paşa onu pusuya düşürmüş, ordusunu dağıtıp tarumar etmiş ve Karamanoğlu Mehmet Bey ve büyük oğlu Mustafa'yı da esir etmişti. Karamanoğlu Mehmet Bey, Bayezid Paşa'yı hilesinden dolayı tahkir etmek için şöyle dedi: "Hay paşa, bize ne yavuz kıydın öyle?" Bayezid Paşa buna şöyle cevap verdi: "Erlik 10'dur, 9'u hiledir demişler. Eğer böyle yapmasaydım ordunu üzerimize salar ve kaçardın. Eğer seni tutsak edemeseydim sultanımın huzuruna ne yüzle çıkacaktın?" Karamanoğlu Mehmet Bey ve oğlunun esir edildiği haberi Ankara'ya ulaşmıştı. Ordu büyük bir sevinç içindeydi. Bu mutlu haber Çelebi Mehmet'e ulaşınca çok sevinmiş ve "Yüzün ak olsun Bayezid" demişti. Mevlana Sinan'ın tedavisinin akabinde bu güzel haber hastalığını hafifletmiş ve sultanın sağlığına kavuşmasına bir vesile olmuştu. Bayezid Paşa esirleri Çelebi Mehmet'in karşısına getirmişti. Ayağa kalkan Çelebi Mehmet, "Ey Karamanoğlu, şimdi ben seni neyleyim?" dedi. Karamanoğlu Mehmet Bey cevaben, "Sultanımın eli bağlı günahkar kuluyum. Baki ferman sultanımındır" dedi. Bunun üzerine Çelebi Mehmet, "Karamanoğlu, gel yemin eyle, bir daha Müslümanlara zarar vermeyesin." Karamanoğlu elini göğsüne bastırarak, "Bu can bu tende kaldıkça memleketi Osman'a itaatten ayrılmayacağım. Sözümde durmazsam kelamı kadim bana garip olsun" diye yemin etti.
Çelebi Mehmet bu yemini işitince gönlü hoş olup ona beyliğini yeniden bağışladı. Böylece Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç, Beyşehir ve Seydişehir Osmanlı Devleti'ne bırakılmış, Konya yeniden Karamanoğullarının idaresinde kalmıştı. Fakat Karamanoğlu Mehmet Bey daha otağdan ayrılır ayrılmaz, civarda otlayan padişah ve komutanların atlarını çalmış ve hızla ülkesine kaçmıştı. Yanındaki komutanlar ona "Sen büyük bir yemin ettin. Hani yeminin?" dediklerindeyse Karamanoğlu şu cevabı verdi: "Ol vakit koynumda bir güvercin var idi. Ol can üzerine and içtim. Sonra güvercini salıverdim. Ol can bu tenden ayrıldı ve and bozuldu. Onların hilesine hile ile mukabele ettim. Osmanoğlu ile düşmanlığım kıyamete kadar bakidir." Çelebi Sultan Mehmet bu haberi işitince şöyle dedi: "Ol yemin anı komaya inşallahü teala." Fakat yine de Karamanoğlu Mehmet Bey sözünde durmuş ve Çelebi Mehmet ölene kadar bir daha Osmanlı topraklarına saldırmamıştı. Çelebi Mehmet ve diğer padişahların Karamanoğlu ve diğer Türk beylerine karşı gösterdiği bu âlicenaplıklar tarihçiler tarafından çok eleştirilmişse de onları böyle hareket etmeye sevk eden haklı gerekçeler vardı. Evvela Anadolu halkına Osmanlı'nın asla kan dökmek istemediğini, bütün kabahatin beyliklerin hadlerini bilmemezliklerinden kaynaklandığını göstermekti. Çünkü Osmanoğulları Anadolu beyliklerindeki ahaliye kendi tebaaları ve kardeşleri olarak bakıyorlardı. Müslüman ve Türk olan halkı incitmekten son derece çekiniyorlar, onların kalplerinde uyandıracakları nefretin üzerine bina edilen bir Anadolu birliğinin devam edemeyeceğini biliyorlardı. Onların ancak 2 asırda tamamladıkları bu birlik, akıl almaz derecede üstün bir ileri görüşlülük neticesiyle kurulmuştu. Bugün hala devam eden Anadolu Birliği yalnız ve yalnız Osmanlı'nın eseridir. Tarih, Osmanoğullarının nasıl büyük bir sabırla bu gayeye ulaştıklarını bize açıkça göstermektedir.